Selamlar. Biz help view'leri aslında search harflerimizde kullanıyoruz. Bir help view'i nasıl oluştururuz? SE11 işlem koduna gidiyorum. View radyo butonunu seçip view'imin adını yazacağım. 3'ü oluşturmuşum. 4'ü oluşturacağım. Create diyorum. Help view devam ediyorum. Tanımına giriyorum. Burada daha önce oluşturmuş olduğum bir numaralı tablomu giriyorum. Relationships butonuna bastığımız zaman ilişkili olduğu tablolar geliyor. Burada iki tane tablo ile ilişkili. Ben diğer oluşturduğum 2 numaralı tablo ile eşleşmesini istiyorum. Copy diyorum. Kendisi otomatik eşleştirmesini getiriyor bu kısımda. ID ve name alanları zaten olarak birbiriyle eşleşiyor. View Fields tabında bu help view'de görünmesini istediğim alanları aslında ayarlıyorum. Table Fields kısmına gelip ben 1 numaralı tabloda surname alanı da gelsin diyorum. 2 numaralı tablodan da TC kimlik numarası görünsün diyorum. Selection Conditions tabında bir koşulumuz varsa bu 1 numaralı tablodan 2 numaralı tabloya giderken işte bu alan şöyle olsun gibi koşulumuz varsa bunları giriyoruz. Main status kısmında da sadece okunsun mu yoksa değişiklik de yapılabilsin bunu ayarlıyoruz. Ben şu an read only olarak bırakacağım. Olarak kaydediyorum, aktif ediyorum. Şimdi bu help view'imizi search help'te nasıl kullanırız? Bunu göstereceğim. S11 işlem koduna gidiyorum. Search help'e gidiyorum. Bir search help oluşturacağız. Elementary search help olarak devam ediyorum. Burada selection metot kısmına yaptığımız help view'i veriyorum. Alt kısımda F4 dediğim zaman burada help view'deki alanlar geliyor. Ben 4'ünün de görünmesini istiyorum. Search help'imde. Seçiyorum. Ben bunu name alanı için yapmak istiyorum. Eee, O yüzden onu import dedim. Burada konumlarını ayarlıyorum. Evet, search help'imizi de en basit haliyle bu şekilde oluşturup lokal obje olarak kaydediyorum. Şimdi bunun ismini alıyorum. S11 işlem koduna girip tabloma giriyorum. Name alanına search help vereceğim diyorum. Burada bu tablodaki eşleşen alanları getiriyor. TC kimlik numarası 2 numaralı tabloda olduğu için bu tabloda onunla eşleşen bir şey yok. Copy dedim. Kaydedip aktif ediyorum. Tabi bu bir bakımlı tablo olduğu için bunun bakımını da generate etmemiz gerekiyor. Hemen hızlıca onu da kısımdan yapalım. SM30 işlem koduna gidiyorum. Bakım diyorum. New entries dediğim zaman burada name alanı için search help gelmiş bulundu. Tıkladığım zaman aslında yarattığım help view burada görebiliyorum. En basit haliyle help view'i bu şekilde oluşturup kullanımını da bu şekilde sağlayabiliyoruz.